Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere dışı çıtır çıtır, içi yumuşacık, kat kat tel tel ayrılan buzluk böreği tarifiyle geldim. Sizleri çok bekletmeden hemen tarife geçiyorum. Tarifime ilk olarak sosunu hazırlayarak başlıyorum. 7 yufka için hazırlıyorum. Malzeme miktarını azaltıp daha az hazırlayabilirsiniz. 3 yemek kaşığı un, 1 bardak sıvı yağ, yarım bardak süt, 1 yemek kaşığı kadar sirke ekledim. Güzelce karıştırıyorum. İyice karıştırdıktan sonra yoğun bir kıvam oluyor. Bu kıvamı da su ile biraz açıyorum. Yarım bardak kadar su kullandım. Daha sürülebilir bir kıvama gelmesi yeterli olacaktır. Sosunu kenara alıyorum. İç harcını hazırlıyorum. Yağlı köy peyniri kullandım. İçerisine biraz maydanoz ekliyorum. Karıştırıp kenara alıyorum. Yufkalarımı hazırlıyorum. Videoyu tam da buraya kadar izlediyseniz her zaman olduğu gibi sizlerden ricam yoruma kalp olur, emoji olur veya tarifim hakkında farklı bir fikriniz varsa bunu da benimle paylaşabilirsiniz. Ayrıca videolarımı sevdiğiniz kişilerle de paylaşarak bana bu şekilde destek olabilirsiniz. Yufkanın yarısına sostan bol bol sürüyorum. Sosu 7 yufkalık hazırladım. İsteğe bağlı olarak daha az yufka ile veya daha çok arttırarak yine çoğaltabilirsiniz. Dondurucu sürekli olarak bulundurduğum bir börektir. Dışı çıtır çıtır, içi yumuşacık, kat kat tel tel ayrılıyor. Katladıktan sonra üst yüzeyine de yine sostan bol bol sürüyorum. Fırça yardımıyla her yerine değecek şekilde güzelce sürün. Daha sonra bir rulet yardımı ile büyüklüğünü tamamen kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Ben 8'e bölüp küçük börekler elde ediyorum. 4'e bölebilirsiniz, 6'ya bölebilirsiniz. Tamamen istediğiniz boyutta yapabilirsiniz. İç harcından koyduktan sonra çok da sıkı olmayacak şekilde sarıyorum. Kenar kısımlarını biraz kapatıyorum. Kenarlarından taşma yapmasın. İç harcını da bir tatlı kaşığı kadar koymanız yeterli olacaktır. Videolarımda yapmış olduğum tariflerin elimden geldiği kadarıyla püf noktalarını vermeye çalışıyorum. Ama yine de aklınıza takılan herhangi bir şey olursa yorumlara yazarsanız gördüğüm zaman sizlere dönüş sağlarım. Yine aynı zamanda videonun altındaki açıklama kısmına malzeme listesini tam not olarak ekleyeceğim. Dilerseniz oradan da bakabilirsiniz. Tam da bu aşamada belirtmek istiyorum. Birçok hamur işi tarifine kanalımdan ulaşabilirsiniz. Kete tarifleri, baklava tarifleri, yufka tarifi, mantı tarifi, çok sevilen, çok beğenilen içli köfte tariflerime de yine kanalımdan ulaşabilirsiniz. Tariflerimi gönül rahatlığı ile deneyebilirsiniz. Beğenmediğim, defalarca kez uygulamadığım hiçbir tarifi kanalımda yayınlamıyorum. Böreklerimin hepsini sardım. Uygun bir kabın içerisine alıyorum. Dilerseniz buzdolabı poşetinde de saklayabilirsiniz. Uygun bir saklama kabının içerisine alıyorum. Birbirine yapışmaması için aralara buzdolabı poşeti koyuyorum. Dilerseniz bir streç yardımı ile de yine aynı şekilde kaplayabilirsiniz. Veya börekleri bir tepside dondurduktan sonra dilediğiniz şekilde poşete veya kaplara doldurabilirsiniz. Kesinlikle yapışma olmayacaktır. Börekleri dondurduktan sonra uygun bir kabın içerisine yeteri miktarda su aldım.
Börekleri ilk olarak suya batırıyorum. Daha sonra yağlı kağıt serdiğim tepsiye alıyorum. İsterseniz hiç suya batırmadan direkt yağlı kağıt serdiğiniz tepsiye alıp üzerine yumurta sarısı sürüp pişirebilirsiniz. Ama bu şekilde daha güzel oluyor. Mutlaka bu şekilde deneyin. Daha önce sizlerle direkt olarak yağlı kağıdın üzerine aldığım böreklerimi de paylaştım. İkisi arasında dağlar kadar fark var. Bu şekilde çok daha güzel oluyor. Değerli bir takipçimin önerisi üzerine hazırladım. Gerçekten bayıldım. Suya batırdım. Üzerlerine yumurta sarısı ve süt karışımı sürüyorum. Dilerseniz çörek otu ve susam serpebilirsiniz. Ben sade olarak pişirdim. Önceden ısıtılmış 170 derecelik fırında altı üstü güzelce kızarıncaya kadar böreklerimi pişirdim. Böreklerim fırından çıktı. Dışı çıtır çıtır, içi kat kat tel tel ayrılıyor. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma hala abone değilseniz kanalıma abone olmayı, bildirim zilini açmayı lütfen unutmayın. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.